Barışın abi tamamı değil mi? Tamam mı? Hadi ya. Aa. O değişir be Coş. Bakalım basın mensuplarının yüksek isteği olursa eğer, ortak bir karar olursa eğer daha erken de bitirebiliriz. Bitir bitir. Hocam bitir. Maçı bitir. İyi abi, sıkıntı yok. Sadece bu tarafta başlayabilir idman. Aynen. Başlarsa eğer geçersin. Sıkıntı yok. İyi dikkat et abi. İrfan hocam nerede ya? İrfan hocam. Aslancığım. Abi sizden sonra bütün çalışma burada olacakmış. Kanka. Evet. Çalışma abi. Bak şu tribünde oturacak. Gitmiş de tek başına. Ondan sonra yok basın mensupları beni bir tek başıma çekerim. Tamam. Belki böyle motor oluyor çocuk. İyi ses provası istiyorlar abi. Ben orada. Niye? Oraya geçebilirler. Oraya geçecekler zaten. Nereye? Karşıya. Karşıya. Emin misin? Şöyle abi daha antrenman başlamadı ki. Yani versek. Tamam ver. Prova verelim. Ha? Tamam. Prova istiyor. Hadi. Ha öyle mi? Kamera karşısında dedi ama. Veriyorum abi ses provası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir saniye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, iki, üç, dört, beş. Tamam abi daha başlamadı. En az 10 dakikası var. Ha, tamam. Tamam. Tamam abi. Şuraya koy abi. Okan Hoca geldi. Bayağı Okan yaşlıymış. Hoca geldi. Günaydın hocam. Alo. Günaydın. Ses alabilir miyiz? Tabii ki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 on.
Baksana. Plaj voleybolu da oynuyorlar karşıda. Ya burada bak voleybol oynanıyor bunu. Evet, Barış da geliyor. Ben orada oynasam hep arka çizgideydim. Ee, Bomba. Biz voleybol ülkesiyiz. sen kendine çek telefonla çıkar. Telefonla çıkar kendine çek. Ya kanka sen baba geliyor ya. Boş ver. Haydi. Evet, Icardi de şu an geldi. Antrenmana katılmak üzere. Avusturya'dan mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Galatasaray'ımızın yurt dışı kamp çalışmaları Kırmızı'yla devam ediyor ve bugün de dünkü mücadelenin sonrasında takımımız antrenman için sahaya geldi. Biz de canlı yayında bu antrenmanın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci haftada ilk hazırlık maçımızı oynadık. İtalyan ekibi Lecce'yle ve maçı 2-1 kazandı. O hazırlık oynamaya başlarsa iyi bir sabah bir antrenman gerçekleştiriyor. Günü çok çalışmayla geçirecek takımımız. Bunu belirtelim. Tabii dünkü mücadelede ilk 11'de başlayan oyuncuların biri rejenerasyonla yenilenme çalışmasıyla bütünlüğünde. Diğer oyuncular ise daha az oynayan ya da hiç oynayan ise şu anda sahada ısınma çalışmalarıyla antrenmana başladılar. Biz de canlı yayında aktarıyoruz. Kalecilerimiz bir başka noktada hazırlanıyor. Az önce belirttiğim gibi 11'de başlayan oyuncuların bir kısmı salonda yenilenme çalışması yapılırken bir kısmı da sahada hemen arka sahada onların da yenilenme çalışması gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. Bugün biraz daha sıcak bir hava ya da diğer günlere nazaran çok rahatsız edici bir durum yok ve sabah erken saatlerde ilgili Galatasaray taraftarı hemen sabah dönüşünden sonrasında Evet arkadaşlar. Selam. Başlayabiliriz. Nereden açayım? buradan kardeşim. Buradan Okan hocamla başlayabilirsin. Ses açıyorum. Evet abi tamam. Biz başladı antrenman. Tamam. Şans. Artık ikinci kampta da sona doğru yaklaşıyor. Bilgilerden Perşembe yarın bir kampta var. Ve çalışmanın ardından Cumartesi akşamı son hazırlık var. Bu maçı o ekipte izleyeceğiz. Yarın da karşılaşacağız. İstanbul'a gelecek takımımız böyle bir şey.
kampının 4. günündeyiz. Biz de basın açık antrenmanda Galatasaray'ı takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım Ziya Özdemir'le birlikte antrenman başladı. Şu an tabii ki açılışı yaptığımız yerden gözükmüyor ama kameraman arkadaşım Ziya Özdemir size görüntüleri aktarsın. Ben de sarı kırmızılı ekibe dair detayları bu görüntüler eşliğinde paylaşayım. Şu anda da yardımcı antrenör Hakan Saraloğlu da yine hazırlıklarını yapıyor ve futbolcularla birlikte de birazdan 5'e 2 çalışmasıyla antrenman başlayacak diyebiliriz. Tabii günün sıcak gelişmesi maça veya antrenmana geçmeden önce günün sıcak gelişmesiyle başlayalım. Tete transferi. Dün gece özellikle de bağlantımızda zaten dile getirmiştik. Tete'nin Brezilyalı futbolcunun Yunan ekibiyle anlaştığına dair transferin de gün içerisinde açıklanabileceğini söylemiştik. Nitekim kısa bir süre önce de Galatasaray Kulübü Brezilyalı futbolcunun Panathinaikos'la anlaştığını ve transferin resmileştiğini duyurdu. 4 milyon 750 bin avroluk bir bonservis bedeli ödeyecek Yeşil Beyazlı ekip Galatasaray'a. Futbolcu zaten dün UEFA'nın resmi kadrosuna da dahil edilmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme maçına çıkacak ve ön eleme maçı öncesinde kendi sitesinde UEFA'nın kadrosunda yer aldı Tete. Brezilya futbolcu 10 numaralı formayı giyecek. Artık Tete'de veda etti diyebiliriz. Geçtiğimiz sezon özellikle performansı tartışılan bir isimdi. Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti Tete'de. Sezon başında özellikle Zaha etkili performansını tartışılan bir isimdi. Yolların ayrılabileceğine dair görüşmeler yapmıştı zaten. Bu şekilde de 2. Avusturya kampı devam ederken Tete dün akşam saatlerinde Nice Havalimanı'ndan sağlık görüşmeleri, sağlık kontrolleri, görüşmelerini yapmak için ve bu şekilde de artık Tete kamptan ayrıldı. Bir diğer transferde tabii gece saatlerinde açıklandı diyebiliriz. Yöneticilerden aldığımız bilgiye göre Gerard transferi artık tamamlandı. Özellikle de Geladue'nin transferinin kafa kalkmasıyla birlikte Galatasaray'da İbre tekrar daha önce de görüşülen transfer kurmak Gerard'a dönmüştü. Kopenhag kulübüyle görüşülecek. Lecce maçı esnasında bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da tekrar görüşmelerin devam ettiğini, Galatasaray'ın teklifini revize ettiğini belirtti. Nitekim biz de dün kampı takip eden basın mensupları olarak Galatasaraylı yöneticilerle yaptığımız sohbet toplantısında da devre arasında şunu belirttiler. Transferin tamamlandığını, sadece resmi bir açıklama yapılacağını belirttiler. 9 milyon avroluk bir bonservis bedeli var üyeler için. Tabii genç potansiyelli de futbolcu olduğu için onlar kesinlikle küçük bir bonservis bedeline satmak istemedi. Bunun detayını verebiliriz. Ayrıca 2 milyon avro da bonus olacak. Yani bonuslarla birlikte toplam 11 milyon avroluk bir anlaşma var. Futbolcuya da 800 bin avroya yakın bir yıllık garanti ücret ödenecek. Oyuncu tarafıyla da anlaşma sağlandı. Nitekim 4 yıllıkta bir anlaşma olacak. Galatasaray birkaç gün içerisinde Gelert'i sözleşme imzalandıktan sonra Avusturya kampına dahil edecek ve özellikle 13 Ağustos'taki Süper Kupa maçı öncesinde Gelert'le takımla birlikte çalışmalarını sürdürecek diyebiliriz. Artık o transferde de son pürüzden verilmişti ve transfer resmiyet kazandı diyebiliriz. Sadece resmi açıklama bekleniyor. Bir diğer transfer detayı da takımdan ayrılabilecek başka bir oyuncuya değinelim. Yazıcan Karataş o da İstanbul'da kaldı. İlk Avusturya kampında kadroda olmasına rağmen, kafilede olmasına rağmen ikinci kampta yer almadı. Oyuncunun yeni sezonda takım planlamasında düşünülmediği için transfer görüşmeleri yapması için İstanbul'da bırakıldı. Bu bağlamda da oyuncunun menajeri özellikle de birkaç Avrupa kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bu yüzden de yine yakın zamanda Kazımcan'ın da takımdan kiralık ya da bonservisiyle ayrılmasını bekliyoruz. Tabii transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'da bırakılan diğer isimler de Taylan Antalyalı ve genç kaleci Cankat Yılmaz.
bu iki futbolcunun da yeni sezon planlamasında olmadığını söyleyebiliriz. Tabii genç futbolcular Eren Aydın ve Cankat Yılmaz gibi isimler kiralık olarak gidecek. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bir sezonluğuna tecrübe kazanması için takımdan ayrılacaklar ama Taylan Antalyalı'ya bonservisiyle bir teklif gelmesi durumunda orta saha futbolcusuyla yollar ayrılabilir. Galatasaray'da transfer gelişmeleri bu şekilde. Biz antrenmandaki notlarımızdan önce güne gidelim. Galatasaray 2. Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıktı. İtalya Serie A takımlarından Lecce ile karşılaştı ki aslında 4. hazırlık maçıydı sezon öncesindeki sarı kırmızılı ekibin ama en güçlü rakibi diyebiliriz. Çünkü bir Serie A takımı zaten baştan sona da çekişmeli bir maç oldu. Galatasaray'ın biraz daha ağırlıklı bir futbol oynadığını söyleyebiliriz. Daha baskılı, topa sahip olan bir takım görünümündeydi. Maçın yıldızları da Zaha ve Ziyech'ti. Nitekim zaten biz 1. Avusturya kampından bu yana tüm bağlantılarımızda da antrenmanlara dair notlarımızda şunu belirttik. Yeni sezonda Zaha ve Ziyech önemli bir performans sergileyebilir. Yeni sezonun flash isimleri alabilir demiştik. Nitekim 2. Avusturya kampında gerçekten hırslı istekli başlayan Ziyech ayrıca Zaha'nın golünde de asisti yapan isim oldu ve Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. 27 Temmuz'da bir hazırlık maçı daha oynayacak Galatasaray. Yine Serie A takımlarından Parma ile oynayacak ki İtalya'nın köklü takımlarından bir tanesi da Serie A'da yeni yükseldi. Bu bağlamda da bu iki hazırlık maçıyla birlikte Galatasaray artık ilk kişi kampını noktalayacak ve yeni sezonu bekleyecek. 3 Ağustos'ta bir Süper Kupa maçı var. Ardından lig maçları başlayacak Galatasaray için. 20-21 Ağustos'ta da ilk Şampiyonlar Ligi playoff maçını oynayacak. Maçını Galatasaray ve yine az önce belirttiğim gibi 27 Temmuz'da Parma maçından sonra gece saatlerinde İstanbul'a dönmesini bekliyoruz. Şu anda da ekranlara yansıyan sahada milli futbolcular yani 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın kadrosunda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz gibi isimler takımdan ayrı koşu yapıyorlar ısınma sırasında. Ayrıca şu anda tabii ki biz ekrana getiremiyoruz ama 2 numaralı sahanın yan tarafında 1 numaralı sahada dün karşılaşmada fazla süre alan futbolcular Nelson, Dubois, Metehan Baltacı, Torreira, Mertens gibi isimler de ayrı bir çalışma gerçekleştiriyor. Rejenerasyon çalışması gerçekleştiriyor. Isınma öncesinde. Hoş bulduk Deniz abi. Fazla süre aldıkları için ayrı çalışma gerçekleştiriyorlar. Bugün mücadele akşam saatlerinde sona erdi. Sabahında takımla birlikte çalışmaya başladılar. Yine belirttiğim gibi milli futbolcularda şu anda zaten kameraman arkadaşım Ziya Özden'in takımdan ayrı koşuyu gerçekleştiriyorlar. Icardi'nin form durumuna ve tabii ki mental durumuna değinebiliriz. Özellikle de ilk kampta tartışmalara yol açmıştı. Futbolcunun özel hayatındaki problemlerin sahaya yansıyabileceği konusunda ama gerçekten ilk kamptan bu yana hem antrenmanlarda hem de maçlarda takip ettiğimiz kadarıyla futbolcu gerçekten üstteki ve hırslı ve yeni sezon için hazırlanıyor. Mutlu bir görüntüsü de var. Yani o yüzden ağırlıklı olarak sosyal medyada gündeme gelen iddiaların biraz daha yalanını yiyebiliriz. Futbolcu görünümü itibariyle şu anda da zaten takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 4 saniye erkeniz. Açma. Kampta Herkes açma. zamanla istekli olduğunu söyleyebiliriz son olarak. Leo Dubois, Yusuf Demir gibi isimler de gerçekten yeni sezon planlamasında yer almak için çaba sarf ediyorlar. Özellikle de yabancı kuralının geliştirilmesiyle birlikte yani bunun gündeme gelmesiyle birlikte Leo Dubois ve Yusuf Demir kadroda kalabilir. Çünkü Galatasaray'da tabii ki yerel transferi gerçekleşti ama alternatif olarak Ali Turap Bülbül dışında bir sabit yer almıyor. Ali Turap da zaten 19 milli takımıyla şampiyonada kampta yer almıyor bu futbolcu. Bu bağlamda yeni sezona Galatasaray, Dubois ve Yeler'le başlayabilir. Ayrıca Yusuf Demir geçen sezonu farklı takımda kiralık olarak geçirdiği için yabancı sınırlamasında yabancı statüsünde yer alıyor. 15 tam oturdu. Bozmadan aynen aynı tempoda. Yeni sezonda eğer kadroda yer açılırsa farklı bir takıma gönderebileceği izlediğimiz bilgiler arasındaydı. Ama özellikle de
TETE'nin gönderilişiyle birlikte Yusuf Demir ve Fuan'ın kadroda kalabileceğini söyleyebilirim. Biz tabii ki basına açık antrenmanda notlarımızı aktardık. Yavaş yavaş toparlayalım. 27 Temmuz'a kadar kameraman arkadaşım Ziya Özdemir ile birlikte biz TRT Spor ekibi olarak kampı yakından takip edeceğiz. Gelişmeler oldukça bağlantılarımızı sürdüreceğiz diyelim. Sözü tekrar Avusturya'dan stüdyoya bırakabiliriz. Bravo. 5 10 15 bravo. Evet. 5 Bugün de Galatasaray resmi bir açıklama yaptı. Bir sağ arayışı vardı. Olsa sağ arayışı da var ama onlar da gerçekten zaten orta sahada pek çok alternatif var. Ama yapılacak bir takviyeyle birlikte Galatasaray çok daha Deniz abi ilk kampta yoktum ama ikinci kampta geldi. Şöyle ifade edeyim. Daha önceki yıllarda da pek çok kamp yeni çok beğendim. Onu ifade ederek emeğe geçen organizasyona da teşekkür etmek gerekiyor. Kampla ilgili şunu söyleyeyim. İnsanlar tabii merak ediyor. Kimin morali nasıl, kimin morali yerinde veya bazı oyuncularla ilgili acaba moralsiz mi diye endişeler de doğuyor ama yani gördüğümüz ortam bir kere önce işte arkadaşlık çok yerinde. Herkes birbiriyle şakalaşabiliyor, eğlenebiliyor. Yani burada sizler de varsınız. Hakikaten az önce Icardi geçerken gördüm. Hatta görüntüsü de paylaşınca. Yani tek tek bütün personelle selamlaşması çok değerli. Oyuncular bireysel olarak değerlendirdiğimiz zaman Berkan'a bir parantez açabiliriz. Abdullah Bey çok mental anlamda da onu yıpratabilecek süreçler de yaşadı önceki yıllarda. Özellikle hocam kaptıran süreç bugün yine kampta takımın içerisindeki o köprü görevini görmeye devam etmesi. Ayrıca bireysel olarak da kendini geliştirmeye devam etmesi dikkat çekiyor. Torreira'yı çok mutlu görüyoruz. O da yani bu sezon 3. yılına başlayacak ama hakikaten 15 yıllık Galatasaray'da. Aynı şekilde Mertens yine söylüyorum. Milli takımdan dönen oyuncular çok mutlu, neşeli döndüler. Yunus, Kerem, Abdülkerim, Barış hepsi keyfi yerinde. Burada kendini bu sezon forma şansı bulmak için çok çalışan genç oyuncularımız da var. Onları da enerjisini ve isteğini çok iyi gördüğünü söyleyebilirim. Efe çok şeyler beklediğimiz bir genç yeteneğimiz. İnşallah o da ileride çok daha etkili bir yıldız haline gelecek. Onu söyleyebilirim. Şu an Okan Hoca ve atletik performans hocalarımız yoruyor biraz futbolcuları. Gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Burada ama genel olarak herhangi bir olumsuzluk gördüğümü söyleyemem. Zaten evet, evet, evet. Aynen öyle. İki sene de Galatasaray, yani bunu Okan Hoca da kamp çalışmaları, İrfan Hoca'yla parantez olarak antrenman metotlarının aslında bir konuda da çok gösterdiler. Yani sadece maçı özel teknik analiz veya hamlelerden ziyade antrenman metotları çok iyi olduğu için bir sene bu kadar yüksek puan topluyor. Kolay Galatasaray taraftarı isteme bekliyor. Mertens yok, Zaha yok, Ziyech yok. Onlar dinlenmeye çekilmiştir ya. Dün maçta Tabii onlar yani kondisyonları falan iyi. Onlar dinlenmeye çekilmişlerdir. Zaten cumartesi Parma maçı da var biliyorsun. öldürdük profil. Hı hı. Coşkun. Torreira.
Şimdi şey o Olay bunlar milli tabii. takımdan Bunların- dönenler işte biraz onlar şey Okan Hoca şeyi belirlemiştir yani kondisyonu düşük olan oyunculara. Icardi niye hala şey? Biz de sohbet edelim arkadaş. Aç sesini. Kaç bir sohbet. Tabii canım. Sen açılış yap, sonra ver ben de konuşayım. Başka mikrofon var mı? Evet arkadaşlar Galatasaray'ın Avusturya ikinci etap kampı çalışmaları devam ediyor. Yukarı Steiermark, Irting bölgesinden çalışmalar başladı. Zaten yayınımızı açtık. Sizlere aktarıyoruz. Aktarmaya devam edeceğiz. Detayları daha sonra canlı yayınımızda konuşacağız. Orta taraf zemini. Ortada fiske çalışmıyormuş. Evet, ortadaki fiske çalışmıyor. Şu an onunla ilgili bir çalışma söz konusu. Zemini biraz ıslatmaya çalışacaklar. Çalışmaya başlamış. Tamam. Cihaz hasta ortaya doğru. Tamam. Biraz sallama kardeşim. Yavaş. Görüntü çıkacak. Evet arkadaşlar. Galatasaray'ın hazırlık kampındayız. İkinci etap kamp çalışması. Şu anda çalışma yapan futbolcular dün çok az süre alan ya da hiç oynamayan arkadaşlarımız şu anda antrenman sahasında. Icardi'yi görüyorum. Milli takımdan dönen 5 futbolcumuz. Abdülkerim Bardakçı. Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Aktürkoğlu, Berkan. Bir de Kaan.
bu ekiple birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Icardi de burada. Eyüp'ü görüyorum. Dediğim gibi dün az süre alan ya da hiç oynamayan futbolcular bugün burada. Lecce maçında ilk 11'de olan futbolcular bugün çalışmada yer almıyor. Kısa bir dejenere çalışmasından sonra dinlenmeye çekildiler. Kaleciler Fernando Muslera, Günay Güvenç olsun, Cankat. Onlar da ekip çalışmasında şu anda. Kaleci antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Sahada küçük bir sulama sıkıntısı yaşandı. O da giderildi şu anda. Öyle tahmin ediyorum. Hoca da antrenmanı sol tarafa aldı. Bizim durduğumuz yere göre. Cumartesi günü Parma maçı. Ardından Galatasaray'ın ilk resmi maçı ayın 3'ünde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a karşı Süper Kupa maçı olacak. O maçla birlikte Galatasaray sezonu açmış olacak. Son hazırlık maçı Parma'yla Cumartesi günü Avrupa saatiyle 19.30, Türkiye saatiyle 20.30'da oynanacak. Kamuran Hocam, peki Yeler transferini dün Kopenhag tarafı açıkladı. Ve oyuncuyla 9 artı bonuslarla birlikte toplamda 11 milyon euroluk bir anlaşma sağlandığını resmi sitelerinden duyurdular. Sen Yeler'le ilgili bu sezon performans anlamında baktığımızda Galatasaray'a nasıl bir artı veya pozitif yönde etki göstereceğini düşünüyorsun? Şimdi olaya şu açıdan bakmak istiyorum. Galatasaray şu anda Davinson Sanchez dışında ki finale kaldığı için takımı ve Güney Amerika'da olduğu için futbolcu uzun bir seyahat. Onun dışında bütün futbolcular kampta ve kamp kaçıran futbolcu neredeyse yok. Herkes hazır. İşin güzel tarafı yapılmış olan transfer Yelert'te hazır bir futbolcu. Kendisini Kopenhag'dan tanıyoruz. Hem sağ bek hem sol bekte görev alabilen genç, dinamik, hırçın, sert bir futbolcu. Fiziği biraz zayıf görünebilir. Yalnız fiziğine göre çok çok daha sert oynayabilen, mücadele gücü çok yüksek. Geçmiş yıllarda Galatasaray'da oynayan Nagatomo'ya benzetebiliriz. Adama bir çalımdan sonra tekrar önüne çıkabilecek, tekrar mücadele edebilecek, yılmayacak ve en önemlisi kondisyonu ve fiziği yerinde bir futbolcu, hazır bir futbolcu gelecek Galatasaray'a. Danimarka Ligi'nde bir lig maçı oynamış görünüyor ve 2022'den beri de A takımda bulunan bir oyuncu. Açıkçası ben hazır bir oyuncu olması, yani sezon öncesi kamplara her ne kadar Galatasaray takımla birlikte katılmamış olsa da biliyorsunuz bu Danimarka işte diğer o İskandinav ülkelerinden gelen oyuncular, oradaki oynayan oyuncular biraz daha fiziken falan hazır oluyorlar, hazır durumda oluyorlar Evet. yani bu dönemlerde. Dolayısıyla fiziken hazır. Tabii bir futbolcu şekilde. kamp yedi. Kamp gördü Evet. takımıyla çalışmalarını sürdürdü. Ve şu anda hazır bir şekilde gelecek. Zaten minyon tipli bir futbolcu. Yani kilosu yok, hantal bir durumu olmayacaktır. Zaten hazır gelmese bile bir iki hafta içinde hazır duruma gelebilecek bir fizik yapısına sahip bir futbolcu. Hocam, Yerler Galatasaray'a hayırlı olsun. hocam bir de şöyle bir durum var. Galatasaray Kopenhag'da oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında Yelert'i bir maçta sağ bekte sol bekte görmüştük. Evet. Ve orada da kırmızı kart görmüştü değil mi hocam? Evet, Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla hem sağ hem sol hattı 2 numarada götürebilecek gibi duruyor. Özellikle Okan Hoca oyuncuyu çok fazla çok istiyordu yani. Tabii ilk teklif yapıldı kulübüne Kopenhag'a, fakat Kopenhag biraz daha fiyatın yükseltilmesini istedi. Daha sonra Galatasaray el yükselterekten 9 artı bonuslarla beraber 4 yıllık bir sözleşmeye imza attılar.
hayırlı olsun diyoruz. Hocam bir de Evet. Tete transferini değerlendirir misin? Panathinaikos'a. Tete transferi bu sene Galatasaray'ın en başarılı transferi. Tete'nin Panathinaikos'a transfer olmuş olması Galatasaray'ı büyük bir yükten kurtarmış durumda Maaş şu anda. yükünden 7 milyon euro civarında bir maaşı vardı hocam. Evet, geldiğinden beri Galatasaray istenen performansı sergileyemedi. Bir türlü o eşiği atlayamadı. Rahatça bir ilk 11 futbolcusu olarak bakılamadı kendisi. Onun için en doğrusu Galatasaray'dan gitmesiydi. Tabii yüksek maaşı biraz tedirgin ediyordu. Nasıl gideceği konusunda. Talipleri o yüzden geri adım atıyorlardı. Ama Panathinaikos e, taşın altına elini soktu tabiri caizse. Yararlı olur umarım onlar için. Direkt Avrupa kadrosuna da dahil etmişler. Galatasaray için hayırlı bir transfer olduğunu düşünüyorum. Hocam peki biraz da kamp bölgesini şöyle bir izleyicilerimize gösterelim. Sen kamp bölgesini, kamp sürecini nasıl değerlendiriyorsun? Bu arada ben de etrafı göstereyim. Valla çok nefes açıcı bir yer. Yüksek bir yer, dağlık bir yer. Serin bir yer, hafif bir rüzgar esiyor, hafif bir esinti olur. Maçlarında karlar hala. Gerçekten çok şahane bir yerde kamp yapıyor Galatasaray. Sorduğumuz kadarıyla da hem hoca olsun, futbolcular, teknik ekip, yöneticiler herkes kamp yerinden oldukça memnun. Oldukça hem tesislerden hem otelden herkes oldukça memnun durumda. Nabızları yokladığımızda bu sonuca vardık. Güzel bir kamp geçiriyor Galatasaray. Bizim alışık olmadığımız türde bir kamp çalışması. Bizim normalde Türk takımlarımızda gördüğümüz çalışmalar, İşte Zaha burada olmayacaktı. Icardi hala Güney Amerika'da olacaktı. Ziyech işte tatilde ya da sakat, 2-3 sakat falan filan derken takımın yarısıyla kamp çalışması ya gidiyordu ya gidemiyordu. Bu sene çok farklı, çok hazır takım. Herkesin burada olması. Saha içi arkadaşlık da çok yerinde. Şu an için Galatasaray hazırlık kampı son yılların en iyi hazırlık kampını geçiriyor. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray yeni sezona da iyi hazırlanıyor. Durduğumuz yerde tabii bütün basın mensupları, bütün Galatasaray takip eden ufak bir Galatasaray taraftar grubu da var. Çünkü burası biraz uzak bir yer, yerleşim yerlerine. O yüzden taraftarın buraya gelmesi için hafta içi olması vesilesiyle de biraz zor. O yüzden az bir taraftar kitlesiyle Galatasaray şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonun bence Galatasaray için dünkü maçta da bir izlenimini gördük. Evet hocam. Güzel şimdi, bir çalışma oluyor. Şimdi dün maçı izledin. Dünkü maçla ilgili yorumların ne olur? Veya sezona şu anda en hazır oyuncular hangileri? En motive olan oyuncular hangileri senin teknik değerlendirmen? Ben hücum hattını çok hazır buldum. Batshuayi olsun, Zaha, Ziyech kendilerinden beklenmeyecek derecede hazır ve konsantreliydiler. Mertens bıraktığı yerden devam ediyor. Yine ön taraftaki baskısıyla, istekli görüntüsüyle gerçekten takdir toplayan bir performans sergiledi Mertens. Torreira keza aynı şekilde iyi bir mücadele ortaya koydu. Nelson ve defansta Metaha'nın zaman zaman aksadığını gördük. Yalnız ideal stoperimizin hatta ideal defansın onların olmadığını düşünürsek bu da normal karşılayabiliriz. İlk defa yan yana oynadılar. Ama takımın genel kondisyonunu çok beğendim. Özellikle ilk yarıda Lecce'ye nefes aldırmadılar. Bir Serie A takımına gerçekten büyük bir üstünlük kurdular. İkinci yarıyla birlikte tabii çok oyuncu değişikliği biraz oyunun ritmini bozdu. Ama hazır futbolcular yine kendilerini gösterdi. Galatasaray'ın istediği şu anda Icardi'nin de en kısa zamanda hazır olması. Onu da şu anda izliyoruz. Gerçekten gayet gayretli. Elinden geleni yapıyor. Hocam peki Parma maçı ile ilgili düşüncelerin nedir? Parma maçında biraz daha fazla futbolcuya şans vereceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Orada Icardi'nin biraz daha fazla oynayacağını düşünüyorum. Dün 60'tan sonra Okan Hoca çift forveti denedi. Hem Icardi Batshuayi kısa bir süre oynattı. Daha sonra Halil'i de sokarak Halil Icardi'li devam etti. Çift forvetle oynadı Galatasaray maçın büyük bir bölümünü.
Bu da bize Okan Hoca'nın önümüzdeki sezon için planlamasını, Sürprizler yapabileceğinin evet, e, 4-4-2'yi de, evet. çift forveti de zaman zaman kullanacağını o sinyallerini verdi. sinyallerini verdi. Evet. Evet hocam. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bizlere de ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu sezon Galatasaray'ımıza ait tüm detayları Spor Türk Dijital ailesi olarak yakından takip edeceğiz ve siz değerli, kıymetli izleyicilerimize, takipçilerimize tüm detayları sunacağız. Sizden ricamız, yayınımızı beğenip abone olmayanlarınız da varsa abone olursa çok mutlu oluruz ve elden ele İmece usulü kanalımızı daha da fazla büyütürüz, daha da fazla geliştiririz ve bizler de sizlere daha iyi hizmetler sunabilmek adına adımlar atmış oluruz. Yayınımızı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye dek hoşça kalın. Ben ve ekibim, Barış Öztürk, ben ve ekibim tüm değerlendirmeleri sizlerle gerçekleştireceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Onlara dayı diyor. Efendim? Futbolcular da Kerem'e dayı diyor. Evet. Dayı diye sesleniyorlar. Bunun dayısı. Takımın dayısı, futbolcular, evet. Kerem Demirbay'a dayı diye seslendiklerine şahit oluyoruz. Kamran hocam, bu arada senin de ağzına yüreğine sağlık. Estağfurullah. Teşekkürler kıymetli değerlendirmelerin için. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir kampa beni de davet ettiğiniz için. Burada olmak, sizlerle program yapmak büyük bir keyif. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki yayınlarda umarız görüşürüz hocam. İnşallah. Hocam sana 3+1 sözleşmeyi Boş verdik muka- hocam. Boş mukavele. İnşallah Boş bundan mukaveleyi getirdiysen. sonra 5'e 2'ye döndüler hocam, öyle mi? Şu anda aslında top kapma çalışması iki takıma ayırdı hoca. Evet. Beyaz takımdan tek pas yapmasını, tek pasa çıkmasını istiyor. Yani bu bir defansif oyunu gösteriyor. Kırmızı takımdan ise topa dokunma serbest, istediği kadar ve en kısa sürede kaleye ulaşma. 7 pas, bir Evet, gol. 7 pastan sonra gol istiyor hoca. Özellikle belirtiyor bunu. Dar alanda çift kale çalışması. Kaleciler için de güzel bir çalışma. Çok çabuk hemen topla karşı karşıya kalabiliyorlar futbolcuyla.
Barış bıraktığı yerden devam ediyor. Çok atletik hakikaten. Yakından görüntüsü de gerçekten ürkütücü. Bir rakip olarak düşündüğümüz zaman. Tam bir boğa tabiri caizse değil mi hocam? Ha, kesinlikle. Kesinlikle o tabiri hak ediyor sonuna kadar. Hocam İngiliz kulüplerinin Barış Alper'e ilgisi çok yoğun. Tabii bununla ilgili şu an henüz bir şey açıklamayacağız. Çünkü transfer biraz gizli yürütülmesini istiyor kulüp yetkilileri ve Okan Hoca gelenler gidenler hakkında. Evet. Net bizlere bilgiler geldiği takdirde bizler de izleyicilerimizle transfer konularını paylaşacağız. İlerleyen dönemde de zaten biz kendi yayınlarımızda bunlara değineceğiz. Şimdi Premier Lig'den Barış'a ilgi olması çok normal, çok doğal. Onun gibi böyle yüksek seviye fizik standartlarına sahip, ayrıca bu kadar istekli ve arzu bir futbolcuyu birçok Premier Lig ekibi takımında görmek ister. Yalnız burada şöyle bir durum var. Galatasaray geçmiş yıllara göre biraz daha tok satıcı. Biraz da Sacha Boey'de uygulandığı gibi Galatasaray bu konuda acele etmeyecek. Belki de ilk yarı bittikten sonra kış sezonunda ben transferin olabilme ihtimalini görüyorum. Ama sezon öncesi özellikle şu evrede Tete'nin de dün gittiğini düşünürsek Bu arada yöneticilerden, transfer komitesi yöneticilerinden Maruf Güneş de antrenman izlemek üzere. evet. Teşekkürler. Teşekkürler başkanım. Evet, Galatasaray bütün ekip olarak burada. Güzel bir aile ortamı bulduğumuzu söylememiz gerekiyor. Malzemecisinden, futbolcusuna, yöneticisinden, teknik ekibine kadar güzel bir ekip çalışması. İlişkiler çok iyi. Bu da beraberinde tabii ki kaçınılmaz başarıyı getiriyor. Önümüzdeki sezonda tabii Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük favorisi, son şampiyon olması vesilesiyle de bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki zaten ligimizin doğal şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Ama son şampiyon her zaman gelecek sezon içinde ilk sıradadır, ilk adaydır. Galatasaray da bunu gösteriyor. Kayıp vermedi diyebiliriz kendi kadrosunda. Performans olarak da artıran futbolcu sayısı bir hayli fazla. Geçen seneye göre kıyaslarsak, ondan önceki ilk şampiyonluktaki seneye göre kıyaslarsak bu seneki hazırlık, bu seneki takımdaki bütün futbolcuların bulunuyor olması, teknik ekipteki herhangi bir belirsizliğin olmaması Galatasaray çok büyük artılar. Bunu gözden kaçırmamamız lazım. Peki hocam şöyle bir soru soracağım sana. Şimdi Süper Lig ekiplerinde özellikle şampiyonluğa oynayan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, işte arkasından Trabzon gibi dört büyükleri de düşündüğümüzde, göz önünde bulundurduğumuzda kadro olarak şu anda kadrosunu koruyan, geçen 2 senelerden itibaren kadrosunu koruyan ve üstüne bir sağ bek, bir 8 numara, bir de fırsat transferi olursa eğer, onlar da görüşmeler yapılıyor. Bunlarla da transferi söz konusu. Peki hocam, şöyle bir soru soruyorum. Şimdi bu hazır takım düşüncesi ve rakiplerin de artık Galatasaray modelini benimsemesi. Şimdi bir bakıyoruz Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta ne yaptı? Bir Galatasaray modeline gitmeye başladı. İşte bir Immobile, ondan sonra Rafa Silva gibi bir Paulo Silva, evet Paulo bir sisteme geçtiler. Keza özür diliyorum.
Keza Fenerbahçe'de aynı şekilde aynı modeli benimsemeye çalışıyorlar. Yani Galatasaray'da bu sistemin, bu durumun başarı getirdiğini ve şampiyonlara getirdiklerini gördüler. Sorum şu hocam. Bu durum Galatasaray'da önümüzdeki sezonda bir rehavete meyil verebilir mi? Söz konusu olabilir mi? Şimdi söylediklerinin en başa döneyim. Öncelikle futbolun değişmez kurallarından bir tanesi şudur. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Yani bizler İskandinav ülkesi değiliz, Orta Avrupa ülkesi değiliz. Bizim coğrafyamızda iyi futbolcular, iyi bir ekiple denk geldiği zaman, taşlar yerine oturduğunda güzel futbol ortaya çıkıyor. İstikrar her şeyin öncesi. İstikrarlı bir takım, 3 sene 4 sene birlikte oynayan futbolcu ekibi daha sonra Avrupa'da da başarıya gidebilir. Ligde şampiyonluk serileri yakalayabilir. Bunu geçmiş yıllarda gördük. 96-2000 Galatasaray'ında gördük. Bunu Fatih Terim'in 3. döneminde gördük. 2011-14'ler arasında gelen şampiyonluklar ve başarılar orada da gördük. Ve son 2 senede, 3 senede de görüyoruz. Yani aynı kadroyu, kaliteli kadroyu, iyi futbolcuları bir arada tutarak ufak tefek eklemelerle istikrarlı bir şekilde gittiğiniz zaman başarılar geliyor. Şimdi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da büyük para yatırdı bu işe. Beşiktaş ve Trabzonspor bunun böyle gideceğini gördü ve onlar da aynı modele gitmeye başladı. Özellikle Beşiktaş bayağı bir harcamalarla futbolcu transferleriyle kalitesini, kadro kalitesini bir hayli yükseltmiş durumda. Güzel bir kadro oluşturdu Beşiktaş. Beşiktaş'ın da bu sene yarışta olacağını düşünüyorum. Geçen seneki gibi Ben bir hocam lig- özellikle bir de Trabzonspor. Trabzonspor o kadar hazır transferler yaptı ki yani bu sezon şu ana kadar gördüğümüz Evet. kadarıyla müthiş hazır transferler yaptılar. Katılıyorum. Sanırım geçen seneden listelerini hazırladılar ve hocam görüyorsun yani tak transferleri Kesinlikle. bitiriyorlar yani. Trabzonspor da bu sene kadro anlamında ve motivasyon anlamında gerçekten iyi işler çıkarabilecek bir kadro yapısına yavaş yavaş ulaşıyor. Tabii yeni yabancı kuralı da biliyorsun hocam. Bu da TFF yeni seçimden sonra yeni başkan Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibinin yabancı kuralıyla ilgili de olan değişikliklerini biliyoruz zaten. Hocam yabancı kuralı takımlara ne gibi bir artı getirir? Artı eksi nedir hocam sence? Elini rahatlatacak takımların. Çünkü her takımda nereden baksan 16-17 tane yabancı futbolcu görebiliyoruz. Bunlardan bir anda kurtulmak çok zor. Yani sözleşme, fesih bedelleri çok yüksek. Takımlar bir anda futbolcularından vazgeçemiyorlar. Vazgeçse futbolcuyu ikna etmek çok güç. Oynamayan futbolcuya çok az teklif geliyor. Gelen teklifler çok düşük oluyor. Bu yüzden takımın yabancı sayısını düşürmek, azaltmak gerçekten bir hayli zor. Bu yüzden 14'e tekrar getirilmiş olması takımlara zaman kazandıracak. İleriki yıllarda düşürülse bile en azından 1-2 sene daha bu modelde gidilmesi tabii ki doğru. Trabzonspor'a Hocam şöyle bize ayrılan sürenin canlı yayın Peki. anlamında sonuna geldik. Peki, Biz o yayınımızı zaman- kapatalım. Senin Peki o zaman. yarım kaldı Trabzonspor olayın ama bunu programlarda konuşalım. uzun uzun. Ağzına yüreğine sağlık hocam. Evet, Avusturya'nın yukarı Steiermark bölgesinin, İrtning bölgesinden Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmalarından hepinize elveda diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir yayında görüşünceye dek hoşça kalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınımızı hala beğenmeyenleriniz varsa bir beğeninizi alırız. Abone olmayanlarınız varsa da abone olsanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.